Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlı, sevimli anahtarlığı yapacağız. İsterseniz anahtarlık, isterseniz de çanta süsü olarak kullanabileceğiniz güzel bir çalışma yapacağız. Şöyle kolları ve bacakları hareketli. Çok güzel ve sevimli bir çalışma oldu. İlk önce gövdesini yapacağız. Sonra da kolu zaten, kolu bacağı ve detaylarını yapacağız. Malzeme olarak ben koton bir ip kullandım arkadaşlar. Amigurumi de kullanabileceğiniz herhangi koton bir iple yapabilirsiniz. Diğer malzemeleri olarak da 1.75'lik tığ kullanıyorum ben. Sizin eliniz sıkıysa ya da daha bol örüyorsanız bu numarayı kendiniz elinize göre, kendi örgünüze göre değiştirebilirsiniz. Şöyle bir tane de gözlerini işlemek için iğnem var. Makasım ve böyle anahtarlık aparatım var. İsterseniz aparat yoksa da zincir çekip de yapabilirsiniz. Şimdi hemen gövdesinden başlayarak bu sevimli oyuncağımızı örelim. Turuncu ipimi aldım arkadaşlar. Söylediğim gibi ben koton bir ip kullanıyorum. İlk önce sihirli halkamı yapıyorum. Halkamı bağladım. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım. Halkamı sıkıştırıyorum. Hemen ilk yaptığım sık iğneye batarak ikinci sıraya geçiyorum. Bu sırada her ilmeğe çift batacağız. Ve 6 olan sık iğnemizi 12'ye çıkaracağız. Yani ilkini yaptım, aynı yere batıyorum. İkinci sık iğnem. Sıradakine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve aynı yere batıyorum. Bu şekilde 6 ilmeğimizin üzerine çift batarak 12 sık iğne örmüş oluyoruz. Her ilmeğe çift batarak 12 sık iğne ördüm. Şimdi burada sıramızı belirlememiz gerekiyor. Bunun için küçük bir ip parçası ya da ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. Ben böyle küçük parçalarda ip kullanmayı tercih ediyorum. Daha kolay oluyor. Siz istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Sıramı belirledim. Bu sırada bir tek bir çift yapacağız. Bunun için hemen ilk sık iğneme batıp bir sık iğne ördüm. Sıradaki ilmeğime çift batıyorum. Yani aynı yere 2 sık iğne yapmış oluyorum. Tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2 kere batıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz yani. Üçüncü sıramızı da bu şekilde bir sık iğne, bir arttırma olarak tamamlayalım. Bir sık iğne, bir arttırma yaparak sıramı tamamladım. Şimdi tekrar sıramı belirliyorum. Dördüncü sıradayız. Bu sırada da 2 sık iğne, bir arttırma yapacağım. Yani arka arkaya ilmeklerime 2 sık iğne ördüm. Üçüncü sık iğneme çift batıyorum. Yani üçüncü sık iğnemizin içine 2 kez batıp sık iğne yapıyoruz. Tekrar 2 sık iğne yapıyorum. Ve üçüncüye çift batıyorum. Bu sıramızı da 2 sık iğne, bir arttırma olarak tamamlamış oluyoruz. İki sık iğne, bir arttırma olarak sıramı tamamladım. Tekrar sıramı belirliyorum. Beşinci sıradayız. Bu sırada da 3 sık iğne örüyorum. 3 sık iğnemi ördüm.
Hemen sıradakine 2 kez basıp arttırma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum. Yanındakine çift batıyorum. Bu sıramızı da 3 sık iğne bir arttırma olarak tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne bir arttırma olarak sıramı tamamladım. Hemen ilmek belirleyiciyi koyuyorum. 6. sıradayız arkadaşlar. Bu sırada hiçbir işlem yapmayacağız. Yani her bir ilmeğe bir kez batacağız. Arttırma, eksiltme yapmadan 6 sıra öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan 6 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. Arttırma falan yapmadan her bir ilmeğimizin üzerine bir kez batarak normal düz bir şekilde 6 sıra örüyorum. Altı sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek batarak düz ördüm. Şimdi tekrar sıramı belirliyorum. Eksiltmelere geçiyoruz artık. 3 sık iğne örüyorum. 3 sık iğnemi ördüm. Şimdi bir tane eksiltme yapacağım. Hemen sıradaki ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Yanındaki ilmeğin de yine tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden ipimi geçirdim ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde azaltma yapmış oldum. Hemen sıradaki ilmeğimden batarak yine 3 sık iğne örüyorum. 3 sık iğnemi ördüm ve bir azaltma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna gelene kadar 3 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Üç sık iğne bir azaltma yaparak sıramı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Bu sıramda 2 sık iğne örüyorum ve bir azaltma yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne örüyorum ve bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde 2 sık iğne bir azaltma olarak tamamlamış oluyoruz. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. İki sık iğne bir azaltma olarak bu sıramı da tamamladım. Şimdi içini biraz dolduracağım. Bir üst sırada yine azaltma yapacağımız için giderek ağzı kapanıyor. O yüzden biraz dolduracağım içini. Daha sonra gerek olursa yine bir üst sırayı ördükten sonra yine bir miktar doldurabiliriz. Şöyle iyice kenarlarına eşit gelecek şekilde dolduruyorum. İçini bir miktar doldurdum arkadaşlar. Şimdi bir önceki sıramızda 2 sık iğne bir azaltma yapmıştık. Bu sıramızda da bir sık iğne bir azaltma yapacağız. Bir sık iğnemi ördüm ve bir azaltma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne ve bir azaltma. Bu şekilde bu sıramızı da bir sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyoruz. Bir sık iğne bir azaltma olarak bu sıramı da tamamladım. Şimdi bu aşamada içinde biraz boşluk varsa yine biraz daha elyaf doldurabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bu sıramda şimdi arka arkaya 6 kez azaltma yapacağım. Artık kapatıyoruz çünkü. Arka arkaya 6 kez azaltma yapıyorum.
1, böyle 2, 3, 4, 5 ve 6. azaltmamı yapıyorum. 6. azaltmamı yaptım. Şimdi ipimi biraz uzun keserek koparıyorum. İçinden geçirdim. Şimdi bu ipimin ucuna iğnemi geçiriyorum. İpime iğnemi taktım. Şimdi buradaki boşluğu tamamen kapatacağız. Bunun için de hemen arkadaşlar şöyle yandaki ilmekten batırıyorum iğnemi ve çekiyorum. İlmeklere tek tek batarak buradaki boşluğu kapatıyorum. Şöyle boşluğu kapattım. Eğer söylediğim gibi anahtarlık aparatı kullanacaksanız bu aşamada onu da buraya dikebilirsiniz. Yoksa da dediğim gibi zincir çekerek de yapabilirsiniz. Ben aparatı da hemen takıyorum. Şimdi orta kısımdan bir yerden şöyle batırıyorum. Herhangi bir yerden çıkarıyorum iğnemi. Düğüm atıyorum. İpimi koparıp sonra bunu içeride gizleyeceğim. Tığımı herhangi bir yerden batırıyorum. İpimin olduğu yerden çıkarıyorum ve içeriye alıyorum. Bu şekilde gövde kısmını tamamlamış olduk. Şimdi de kolları ve diğer parçalarını hazırlayacağız. Kollarını yapıyorum şimdi arkadaşlar. Hemen sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamı bağlayıp içine 6 sık iğne yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım. Halkamı sıkıştırıyorum. Hemen ilk yaptığım sık iğneye ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Sık iğneme battım. Şöyle ipimi aldım ve tığımdaki ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde bağladım. Şimdi buraya 30 adet zincir çekiyorum. ...30 adet zincirimi çektim. İpiniz eğer daha ince ise, küçükse 5 adet de fazladan çekebilirsiniz arkadaşlar. İpimi biraz uzun bırakıp keseceğim. Şöyle biraz bir miktar bırakıp kesiyorum. Şu şekilde tığımın içinden de çıkardım. Bu kolu oldu arkadaşlar. Şimdi şu ilk başladığımız ipi de burada kesiyoruz. Aynısından bir tane daha örüyoruz. Daha sonra da ayaklarını göstereceğim. Aynı ölçülerde aynısından bir tane daha yaptım. 6 sık iğne örüp zincirimizi çekiyoruz. Söylediğim gibi benim ipim biraz kalın olduğu için 30 zincir çektim ama sizin ipiniz ince ise 35 de yapabilirsiniz ya da istediğiniz boyutta gelene kadar zincir çekebilirsiniz. Bu şekilde kollarını da yaptık. Şimdi ayaklar için beyaz ipimi alıyorum. Ve yine sihirli halkamı yapıyorum. Ve içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım. Halkamı sıkıştırdım. Hemen ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine çift batıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum.
ve yanındakine çift battım. Tekrar bir sık iğne yapıyorum ve yanındakine çift batıyorum. Yani 3 kez arka arkaya bir sık iğne bir arttırma yapmış olduk. Ve 9 sık iğnemiz olmuş oldu bu sırada. Şimdi 2 sıra boyunca 9 sık iğneyi tek tek örüyorum. 1 2 3 hiç arttırma falan yapmadan direkt 2 sıra 9 sık iğnemizi öreceğiz. Yani arka arkaya 18 sık iğne öreceğiz. 2 sıra örmüş oluyoruz. İki sıra düz ördüm. Yani 9 sık iğnemiz vardı arkadaşlar. Bir sırada 9, 18, toplamda 18 sık iğne örmüş oldum. Yani 2 sıra boyunca 9 sık iğnemi tekrarladım. Şu alttaki ipimi kesiyorum. İlk başladığım ipi. Devam ediyorum. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. İkinci kez bir sık iğne yapıyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Üçüncü kez bir sık iğne yapıyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. 3 kez bir sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Şimdi yandakine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Bu ipimizle de kollarla birleştireceğiz. Bu şekilde ayağında yapmış oldum. Aynısından aynı ölçülerde bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da birleştirmesini göstereceğim. Aynısından bir tane daha yaptım arkadaşlar. Şimdi şu yaprak kısmını ve kök kısmını da yapalım. Daha sonra da işleme ve kol birleştirmelerine geçelim. Yeşil ipimi alıyorum. Yaprak kısmında ben şöyle doğaçlama bir tarif yaptım. Gayet basit ve şık, güzel bir yaprak oldu. Hemen ipimi bağlayıp 6 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. Şimdi hemen son zincirime değil de yanındaki zincirden batıyorum. Buradan ipimi aldım ve örmüyorum. Böyle tığımda duruyor. Tek tek sırayla bütün zincirlerden bu şekilde ilmek çıkarıyorum. Örmeden hepsi tığımda şu an duruyor. İlmek çıkardım. Şimdi ipimi aldım. İlk ilmeğimin içinden geçirdim. Tekrar ipimi alıyorum. Bu sefer şu an tığımda 2 tane var. Bu geçirdiğim ilmek. İlk ilmeğimi geçirmiştim o. Ve diğerinin içinden geçiyorum. Yani ikisinin içinden birlikte geçirdim. Tekrar aynı şekilde 2 ilmeğimin içinden geçirerek bütün ilmeklerimi örmüş oluyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Diğer taraftan da yine aynı şekilde sırayla batarak ilmek çıkarıyorum. 4 5 6. Şimdi yine aynı şekilde ipimi aldım. Tığımdaki ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum bir tanesini. Şimdi ikişer ikişer ilmeklerimi geçirerek yukarıya doğru gidiyorum. Şimdi tepe kısmında şöyle hemen alttaki boşluğa batıyorum. Buradan ipimi geçirdim ve ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar hemen sıradaki boşluktan batırıyorum. İpimi arkadan öne doğru aldım ve tığımdaki ilmeğin içinden direkt geçirip ilmek kaydırma yapıyorum.
2, üçüncü ilmek kaydırmam, 4, 5, 6. ve son hemen şuradaki boşluğa batıyorum. Son ilmek kaydırmamı da yapıp yaprağımı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde hem küçük şık bir yaprak yapmış oluyoruz. Bir zincir çektim ve ipimi koparıyorum. Şu iplerimin ikisini de birbirine bir kez bağlıyorum. Ve ipimi koparıyorum. Burada arkadaşlar eğer dikerek sabitleyecekseniz bu ipi bir tık daha uzun bırakabilirsiniz. Ben yapıştıracağım, o yüzden kısa kesiyorum. Dediğim gibi siz yapıştırmayıp direkt oraya dikecekseniz eğer ipinizi biraz uzun bırakıp o iple dikebilirsiniz. Şu şekilde yaprağımız da hazır olmuş oldu. Şimdi kök kısmına geçiyorum. Bunun için de kahverengi ipimi aldım. Yine 6 sık iğne yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım. Böyle sıkıştırdım. Hemen ilk sık iğneme batıyorum. Ve sık iğne ördüm. Şimdi burada hiçbir işlem yapmadan bütün 6 sık iğnemizin üzerine 6 kez batıyoruz arkadaşlar. Yani burada hiçbir işlem yapmadan 3 sıra boyunca 6 sık iğnemizi öreceğiz. Yani direkt sıranızı belirlemeden direkt 18 sık iğne de örerseniz yine aynı şekilde 3 sırayı tamamlamış olursunuz. Söylediğim gibi 3 sıra boyunca yani 18 sık iğneyi böyle tek tek batarak yapıyoruz. Örerken de şu şekilde düzelterek giderseniz kıvrılma yapmaz. Birkaç sık iğne ördükten sonra şöyle düzelterek tamamlıyoruz. 3 sıra boyunca 6 sık iğne örerek kök kısmını tamamladım. Söylediğim gibi benim ipim kalın arkadaşlar. O yüzden 3 sıra bana yeterli oluyor. Sizin ince ise daha da arttırabilirsiniz. Ben yapıştıracağım için bu ipi içeriye alacağım. Siz eğer dikecekseniz bunu uzun bırakıp dikebilirsiniz. Şöyle ben içeriye alacağım ipimi. Şöyle diğer tarafa geçirdim ve koparıyorum. Bu şekilde kök kısmını da hazırlamış oldum. Şimdi öncelikle gözlerini işleyip daha sonra da diğer parçalarını birleştireceğim. Şimdi göz işlemelerini yapacağım arkadaşlar. Bunun için iğneme siyah ipimi taktım. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 6 ve 7. sıralar arasında şöyle herhangi bir yerden batırıyorum. 6 ve 7. sıraya, yani 6 ve 7. sıra arasına belirledim. Oradan çıkarıyorum. Şöyle ipimi biraz dışarıda bırakıyorum. Yukarıdan bir sıra atlayıp ikinci sıradan batırıyorum iğnemi. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne atlayıp belirlediğim yerden ipimi, iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde gözümüzü işlemiş oluyoruz. Yine aynı şekilde bir sıra atlıyorum. İkinci sıraya da diğer göz için batırıyorum. Ve ilk battığım yerden iğnemi çıkarıyorum. Bu ilk battığımız yerden çıkarmamız lazım ki ipimizi bağlayıp içeride gizleyebilelim. Şöyle bu şekilde çıkardım. Şimdi ipleri birbirine bağlayıp içeride gizleyeceğim. Şimdi de yandaki beyaz kısımları yapacağız arkadaşlar. Bunun için de iğneme beyaz ipimi
takıyorum. İğneme beyaz ipimi taktım arkadaşlar. Yine herhangi bir yerden batırıyorum. Ve hemen siyah ipimin yanından aynı yerden çıkarıyorum. Şöyle hemen yanından aynı ilmekler arasına batırıyoruz. Diğer göz için de aynı şekilde. Şöyle düzeltme yaptıktan sonra diğer gözüne de aynı işlemi yapıyorum. Burun için arkadaşlar şöyle ortalıyoruz tam. Ortalı bir şekilde burun için ipimi çıkarıyorum. Ve burunu şöyle bir iki kere geçireceğim ben, o yüzden. Şöyle yine aynı ipimin olduğu yere tekrar dönüyorum. Şöyle 1, 2 ya da 3 kez geçirmeniz yeterli. Şöyle tekrar buradan batırıp ipimin olduğu yerden çıkarıyorum. Ve burnunu da bu şekilde işlemiş oluyoruz. Yine aynı şekilde ipimi burada bağlayıp içeride yok ediyorum. Şimdi kol ve bacak kısmını birleştireceğiz arkadaşlar. Bunun için şöyle gözlerden, gözün olduğu sıradan şöyle 1, 2, 3, 4 ya da 5 sıra, yani siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle 5 sıra atladım. Şöyle şuradan tığımı çıkaracağım. Aynı hizadan aşağıya iniyorum. Ayak için 2 ya da 3 sıra bırakarak tığımı batırıyorum. Şöyle belirlediğim yerden çıkardım. İpimizi uzun bırakmıştık zaten. Bu uzun bıraktığım yeri buradan alıyorum içeriye ve geçiriyorum. Şimdi çekiyorum. Zincirimi buradan geçirmiş oldum. Bu şekilde kolu buraya sabitlemiş oldum. Şimdi diğer kolu da aynı şekilde aynı hizalarda geçiriyorum. Diğer kolu da geçirdim arkadaşlar. Şimdi ayakları sabitleyeceğiz buraya. Bunun için de şöyle ayağın alt kısmından ya da yandan bir yerden şöyle tığımı batırıyorum ve orta kısımdan çıkarıyorum. Bu ipi buradan alıp zinciri ayağın içine geçiriyorum. Yani çok çekiştirmeden şöyle geçiriyorum. Sonra bu ipi kesebilirsiniz geçirdikten sonra ya da dikim işleminden sonra da kesebilirsiniz. Ben önce dikeceğim, sonra keselim. Dikmek için arkadaşlar bu bacakta bıraktığımız ipe iğnemi geçirdim. Şöyle zincirimizi zaten bacağın içine geçirmiştik. Şöyle şurası uç kısmı şöyle biraz içeriye alıyorum hemen ve zincirden batırıyorum, yani koldan, turuncu ipimden batırıyorum. Yani bu turuncu ipi dikerek bacağı sabitliyorum. Bir bacaktan bir de aynı zincirin aynı noktasından batarak buraya sabitlemiş oluyoruz. İyice sıkı bir şekilde sabitledikten sonra batırıyorum iğnemi. Şöyle aşağı kısımlardan çıkarıyorum. Burada düğüm atıp sabitleyeceğiz artık. Şimdi şu turuncu ipi kesebiliriz. Önce bu turuncu ipi kesiyorum. Şöyle biraz çekiştirdikten sonra da zaten içeride kaybolacak o. Beyaz ipimi de bağlıyorum. Düğüm yapıyorum ve kalan kısmı da içeride kaybedeceğim.
Şimdi bu kalan ipi de biraz sağ sol yaparak bacağın içinde dolaştırıyorum. Tığımı batırıp aynı noktadan çıkarıyorum. Şöyle içeriye alıyorum. Daha sonrasında da koparacağız. Bacağı buraya sabitlemiş olduk. Diğerini de aynı şekilde arkadaşlar buradan içeriye alacağız. Daha sonra da bu beyaz ipimizle bacakla zinciri birbirine sabitleyeceğiz. Diğerini de aynı şekilde yapıyoruz. Daha sonrasında da siz dikecekseniz eğer bunları buraya dikebilirsiniz ama ben yapıştıracağım. Bu şekilde yapıştırıp tamamlayacağım. Söylediğim gibi yine ayağı da aynı şekilde sabitleyeceğim. Daha sonrasında da bu parçalarını yapıştırıp bitireceğiz. Diğer ayağını da diktim arkadaşlar ve yaprağını ve sap kısmını yapıştırdım ben. Söylediğim gibi siz dikebilirsiniz. Ve bitirdim. Gayet eğlenceli. Anahtarlık ya da çanta çarmı, siz hani hangi şekilde kullanırsanız hazır. Gayet de eğlenceli ve güzel oldu bence. Şu şekilde diğerini de göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yaptığınız oyuncaklarda da beni etiketlerseniz çok memnun olurum. Sormak istediğiniz bir şey olursa da bana buradan yorumlar kısmından ya da Instagram'dan ulaşıp sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.